Merhaba, bugünkü konumuz bademcik iltihapları. Grip yaptık, öksürük yaptık. Yine bu konulardan vazgeçemiyoruz. Çünkü 2 yıl pandemide izolasyondan sonra bağışıklık sistemi zayıfladı ve bu yıl hastalıklar uzun sürüyor. Bademcik iltihaplarını özellikle anlatmak istiyorum çünkü çok önemli. Bademcik dediğimiz şey biz tıpta tonsil diyoruz. İltihabı da it takısı gelince tonsillit oluyor. İşte bademcik iltihabı, tonsillit dediğimiz şeyler boğazımızın iki yanındaki lenf bezleri. Ağzımızı açınca normalde dikkat çekmeyen ama iltihaplanıp şişince gözümüzün önünde gördüğümüz dilin kökündeki bezler. Bu bizim ilk savunma hattımız. Dışarıdan gelen mikrop gibi etkenlere karşı ilk savunma hattımız orası. Eğer o savunma hattı aşılırsa vücutta daha ciddi sıkıntılara neden oluyor. Bademcik iltihapları genelde çocukluk yıllarında olur. Çocukların bademcikleri şişer, iltihaplanır, ateşlenir, antibiyotik kullanır, ateşi düşer, boğazındaki şişlik iner, bademciği iner, yutkunması rahatlar, ağrısı geçer, iyileşti diye düşünürüz. Sonra tekrar hastalanır, tekrar benzer bir şey yapılır. Bu bile sık tekrarlayan bir duruma gelebilir. Özellikle antibiyotikle bu tür bir tedavi uygulandığında bu ilk savunma hattı baskılanıyor. Aslında bir anlamda tedavi olmuyor. Baskılanarak şikayetler azalıyor. O yüzden de tekrar tekrar yine enfeksiyon gelişiyor. Bu ilk savunma hattının baskılanması sağlığımız için hiç iyi değil. İşte çocuklukta bu tekrarlar ondan sonra ya bademcikleri alınır ya da vücut artık orayı savunma hattı olarak kullanmaktan vazgeçer ya yapamaz artık bu görevi ve doğrudan işte hastalık daha çok akciğerlerine iner veya bazılarının söylediği gibi artık benim boğazlarım hiç hastalanmıyor, bademciklerimi aldırdım der ama sonrasında başka hastalıklar çıkar. Vücudun genel olarak bağışıklık sistemi zayıflamıştır. Özellikle de biliyorsunuz ben fibromiyalji ile çok yakinen ilgileniyorum ve fibromiyajinin ana nedenlerinden ana baş belası geçmişte geçirilmiş bademcik iltihaplarıdır. Oradan kaynaklı olarak vücutta yaygın inflamasyon ortaya çıkabilmektedir. Bademcik iltihabı içinde çekilebilecek çok fazla remedi var. Ben tabii ki hepsinden veya hepsinin çok daha ayrıntılı halinden burada bahsedemeyeceğim. Ama size bir rehber olsun diye bir özet sunmaya çalışacağım. Her zamanki gibi ani akonitle başlamak istiyorum. Akoniti biliyoruz. Ani gelişen bir tabloda. Ani bir şekilde çocuğunuzun ateşi çıktı, boğazı ağrıyor, boğazı yutkunmakta çok zorlanıyor ve çok ani gelişen bir tablo ve böyle sıcak çocuk ve akonite özgü olan birazcık böyle öleceğim gibi hani böyle bir ön sezisi olur ya sanki bilmiş gibi ben öleceğim şu gün öleceğim bu akşam öleceğim gibi bir şeyler söylerse de daha o da artısı olur söylemese bile akonitle başlayabilirsiniz. Şimdi apisten ikinci yine A harfiyle devam edelim apisteyiz. Apis arı biliyorsunuz. Apis'in şeyi de apis çok sıcak. Arı nasıl soktuğunda sıcak olur, kıpkırmızı şişer, sıcak olur. Boğazı da böyle şey gibi şişer. Yani sanki orada bir membran böyle bir şey var, içinde böyle suyla şişirmişsin gibi boğazında çok hızlı bir şişme ortaya çıkar. Kırmızıdır, çok sıcaktır dedim. Yutkunması çok güçtür, soğuk şeyler ister. Soğuk iyi gelir. Ve hasta böyle birazcık çocuk huzursuz böyle bir apis nasıl bız 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 oradan oraya çiçekten çiçeğe dolanır. Biraz huzursuz, biraz sarsak olur. Soğuk yiyeceklerle kendini iyi hisseder. Daha çok sağ taraftır. Sağ tarafta boğazın sağ tarafında şişme ve ağrısı daha fazla sağ tarafta olur. Belladonna. Belladonna da bir önceki iki remedi gibi hızlı başlayan tabloya sahiptir. Çok hızlı birden sımsıcak olur çocuk ateşi çıkar, boğazı çok kıpkırmızı olur, yanıyordur, çok yutkunamıyordur. Dili hatta dili bile öyle kızarır ki dili bile çıkardığında çilek dil deriz, kırmızı olur. Bu kadar sıcak ve yine sağ tarafı tutar daha fazla ateşi çıkan bu çocukta apisle nasıl ayırt edeceğiz diye düşünürseniz belladonna'nın şeyi
sıcaktır, yüzü sıcaktır, çok şeydir, yanıyordur, ateşi çıkmıştır ama elleri ayakları soğuktur, yüzü kıpkırmızıdır. Bir de göz bebekleri büyür. Belladonna'nın diğer remedileri genelde 30C, elinizdeki akut kitinde 30C olarak kullanmanızı öneririm. Belladonna'ya gelince daha yüksek 200C ve daha yüksek potanslar kullanabilirsiniz. Neden diye sorarsanız belladonna göreceli olarak sağlıklı çocuklarda oluşur. O yüzden de her şey çok yüksektir. Sağlıklı ve yaşam enerjisi yüksek olduğu için yüksek potansle girmekte fayda vardır. B harfiyle başlayan bakteriyeden bahsedeceğim. Diğer anlattığım remedilerden çok farklı. Aslında sizin akutta çok kullanacağınız bir remedi değil. Çünkü bakteriya birazcık daha bizim septik tablo dediğimiz ilerlemiş tablo. Boğaz iltihabı vücudu da etkilemiştir ve inanılmaz kötü bir ağız kokusu vardır. Boğazında böyle koyu renkli şiş bademcikleri vardır. Bakteriyayı düşündüğümüz şey ağrısızdır. Yani vücut artık bütün vücudu enfeksiyon sarmıştır. Ağrılı olacak hali kalmamıştır diyebiliriz. Yani baktisya verilebilir tabii ki ama mutlaka profesyonel destek almak gerekir baktisyada. Sırada kalkariye karbonika var. Kalkariye karbonikayı ne zaman kullanıyoruz? Aslında çocukların çok yapısal bir remedisidir kalkariye karbonika. Ama şöyle düşünebiliriz. Bu tekrarlayan tonsilitlerde aklımıza gelmeli. Ama özellikle de yani apisle, belladonna ile çocuğun akut halini, ani gelişmiş halini topladık. Sonra yine tekrarlıyor. Kalkariye karbonika bu anlamda kullanılabilir. Sarı bir boğazı vardır. Tutunurken ağrısı vardır. Barium fosforikum. Barium fosforikum böyle boğazı acıyor. Boğazı acımaya başladı. Ağrıyor, e, yanıyor. Bu arada biraz halsiz, soluk bir çocuk. Bu durumlarda ilk başta kullanılabilir. Yani bir şey çok hızlı başlarken, akonit de çok hızlı, gürültülü başladıysa, böyle biraz solgun, biraz halsiz gibi böyle boğazı yanmaya başladı. Başta kullanırsak tabloyu geri çevirip durdurabiliriz. Hastalık yerleşmeden önleyebiliriz. Bir fosforik işin başında kullanılabilecek bir remedidir. Hipersülfür. Hipersülfür aslında bademcik iltihabında en çok kullanılan remedilerden birisidir. Boğaz iltihaplanır, böyle ağız çok kötü kokar ve en önemli özelliklerinden birisi böyle çok batıcı, kıymık batar gibi boğazında bir ağrısı vardır. Soğuk her şey kötü gelir. Soğuk bir oda, soğuk rüzgar, soğuk hava, soğuk içecek, soğuk yiyecek her şey çok kötü gelir. Sıcak yiyecekler ve sıcak odada kendini iyi hisseder. Çocuk veya işte yetişkin hastamız aynı zamanda bu boğazdaki şeyle birlikte işitmesinin de azaldığını, kulaklarının da tıkandığını söylüyorsa hipersülfür akla gelmelidir. Lakasis. Lakiyesis de önemli bademcik iltihabı ve sık kullanılan bademcik iltihabı remedilerinden birisidir. Aslında bir yılan zehridir tabii ki ama biz homeopatide onları madde olarak kullanmıyoruz biliyorsunuz. Lakiyesizin tablosu, lakiyesis daha çok sol tarafı tutar ama sağa da geçer. Başlangıçta sol tarafı tutar. Ağzını açma, dilini çıkarmakta zorlanır. Ağzını açıp bakabilirseniz de böyle daha mora yakın koyu kırmızı bir şişmiş bademcikleri vardır. Lakezis'in tipik özelliği boğazında sıkılıyor, boğuluyor hissi vardır. Böyle sıkışma hissi vardır ve yani çarşafı, örtüyü, battaniyeyi bile dokundurmaz, battaniyeyi bile değmesine katlanamaz ve soğuk şeyler iyi gelir lakesize. Bir de bir dikkat çekici özelliği boş durup dururken bile yutkunmak çok zordur. Sıvı içecekleri ise yutması çok zordur. Göreceli olarak katı şeyleri birazcık daha sıvıya göre daha kolay yutabilir. O yüzden de bir şeyler içireyim, sıcak bir hani ıhlamur yapayım, içireyim falan hiç gelemez, soğuk ister. Gelelim merkürilere.
Merkür Solibüs'ten başlayalım. Genel olarak Merkür tablosu ağır bir tablodur. Çok iltihaplı, iltihap akar, ağzı çok kötü kokar, ağzında tükürük çok artmıştır. Tükürük, dış tükürük bile akar böyle. Ağzı çok köken köken. O Merkür'ü böyle ateş düşmeli, titremeli hastada aklımıza gelmelidir. Merkür'ün bir de Iodatus, Filovatus'u ve Rubrum'u var. Bu daha küçük remediler ama bazı durumlarda daha Merkür de çalışır ama bunları kullandığınızda daha nokta atışı olur. Merkür Iodatus, Filovatus sağ taraf daha ağırlıklı olan Merkür tablosunda aklımıza gelmelidir. Normal Merkür'e göre bütün özellikleri benzer işte ağız kokusu falan ama tükürük salgısı ağızdaki artmış tükürük birazcık daha azdır. Bir de yatarken otururken böyle bir sersemlik böyle bir baş dönmesi gibi hali vardır. Ayrıca boynun iki tarafında böyle boncuk gibi dizilmiş lenf bezleri vardır. Buradaki lenf bezlerin hepsi belirginleşmiştir boncuk gibi. Merkür Iodatus Rubrum sol tarafta akla gelmelidir. İşte Merkür tablosuna her şeyiyle kötü ağız kokusuyla benzer daha çok sol taraf ağırlıklıdır. Yine tükürük salgısı da birazcık daha azdır. Çok fazla sayıda remediden bahsedebiliriz ama ben size böyle diğer remedileri küçük notlar halinde, ipuçları halinde vermeye çalışayım istedim. Mesela pitolakka da bayağı ciddi bir remedidir. Sık kullanılabilecek remedidir. Hatta Merkür'ün bitkisel formu denir. Merkür'e göre azıcık daha tükürük salgısı azdır. Diğer ağız kokusu, ateşi falan hepsi benzer. Bir de vücut ağrıları birazcık daha fazladır Merkür'den. Küçük notlarda mesela Rustox'tan söyleyeyim. Böyle üşüme, soğuk bir üşüme, ıslanma sonrasında soğuk ve ıslanma sonrasında beraberinde üşütme ve boğaz ağrısı geliştiyse ve hasta çocuk biraz huzursuz, yattığında da duramıyor, bir huzursuz, restless bir hali varsa stok aklımıza gelmelidir. Küçük notlarımı unutmadan şöyle bir bakayım. Mesela birden fazla remedi denediniz. Olmadı. Akut bir tablodasınız. Uyuma modaliteleri de aslında baktınız ama çalışmıyor. Şikayetleri devam ediyor. Sülfür deneyebilirsiniz. Sülfürün bazı modalitelerini homeopatik olarak biliyorsunuz ama yine o şey olarak bu remediler çalışmadığında kullandığımızı da biliyorsunuz. Bir tane sülfür verin değişmiyor. O zaman profesyonel destek alın. İnat etmeyin ama bazen sülfür çözücü olabiliyor. Mesela ben çocuğumda bazen bu durumla karşılaşabiliyorum. Mesela burnunda da sarı yeşil sümüğü var. Sümüklü sümüklü bir de böyle birazcık işte yapışkan oldu. Eteğinize yapışıyor. Sürekli ilgi istiyor falan. O zaman da pusatilla aklınıza gelebilir. Başka mesela sağ taraf şeylerine bakalım. Sağ tarafta aklımızı mesela arsenikum, album, likopodium da sağ taraf daha sağ boğaz ağrılı remedilerdir. İkisi birbirine benzer, ikisi de çok üşür ama nasıl ayırt? Sıcak şey içecek ister ikisi de nasıl ayırt edeceğiz? Arsenikumun o endişeli, sağlık endişeli, huzursuz halini tanıyabilirsiniz. Likopodium daha sinirli olur. Sol taraf remedilerinden Sabadilla'dan bahsedebiliriz. Sabadilla lakesise çok benzer. O da dilini çıkaramaz, ağzını çok açamaz. Yine benzer yutkunma güçlüğü vardır. Peki nasıl ayırt edebileceğiz? Lakezi soğuk içecek içemez ama yine de soğuk tercih eder. Sabadilla ise sıcak tercih eder. Laccaninum var, o da sol tarafına başlar ama Laccaninum solla başlayıp sağa geçebilir. Laccaninum sıcak süt içmekle iyi gelir. Buradan da ayırt edebiliriz diğerlerinden. Bir de boynu daha çok ağrılıdır. Boynunda bir ağrı daha fazla hisseder. Genel grip gibi başlayıp nezle gibi başlayıp ondan sonra boğaz ağrısı çok ön plana çıkarsa mesela günümüzde çok yaygın görüyorum. Briyonya mesela. Brionya'da boğaz kırmızı, sıcak, ağrılı, ağız kuru. Brionya'nın tipik özelliğini biliyoruz. Çok hareket etmek istemiyor. Kimse istemiyor ve çok acayip susuyor ve soğuk şeyler istiyor ve çok susuyor. Böyle lıkır lıkır su içmek istiyor.
Gelsemium da yine grip olarak dikkatimizi çeker. Gelsemium'un özelliği yavaş başlar. Birden hızlı bir tablo değildir. Bir de göz kapakları bayağı düşüktür. Şimdi ben böyle ekrandan dolayı benim göz kapaklarım da düşük görünüyor ama Gelsemium'unki daha da düşüktür. Böyle bir yorgunluktan göz kapaklarını kaldıracak hali yoktur. Yutkunacak hali bile yoktur. O kadar halsiz ve yorgundur Gelsemium. Bir de Gelsemium'da yani olur ki denk gelir diye söylüyorum. Sırtta bir soğukluk hissi vardır. Böyle bir soğuk bir ürperme, bir soğukluk hissi Gelsemium hastalarında dikkat çekici bir durumdur. Ve de size nitrik asitten bahsetmek istiyorum. Nitrik asit tablosu ağır bir tablodur. Çok ağırlıdır boğazı. Ağzı çok kötü kokan remedilerden bir tanesidir. Ağır bir tablodur. Ama nitrik asitin ağzı da kokar, teri de kokar, idrarı da kokar. Nitrik asiti neden söylemek istedim? Bayağı ağır bir remedi, ağır tablodu. Yani immün sistemi, bağışıklık sistemi çocuğun bayağı düşmüş olması lazım nitrik asit olması için. Ama şöyle ilginç bir şeyi var. Eğer çocuğunuz daha önce yatak ıslatması varsa, hastalandığında yatak ıslatması geri geldiyse, o zaman aklınıza nitrik asit gelsin derim. Bademcik iltihaplarında akut durumlarda bu remediler elinizin altındaysa çok faydalanabileceksinizdir. Eğer fayda etmiyorsa çocuğunuzun miyazmatik bir tedaviye ihtiyaç vardır. Biliyoruz ki biz bir şekilde hamilelik ve doğum sırasında çok bir başına bir şey gelmezse çocuklar sağlıklı olarak doğuyor ama atalarından miyazma dediğimiz hastalıklara yatkınlıkları beraberinde getiriyor ve herhangi hayatın içindeki başına gelen bir şeyler o miyazmaların aktifleşmesine neden oluyor. Aktifleşen miyazma artık yaşam enerjinin gücünü düşürdüğü için hastalıklara yakalanması daha kolay oluyor. Çünkü bizi mikroplar hastalandırmıyoruz. Aslında yaşam enerjimizin o mikropların bizi hastalandırmasına izin vermesi hastalandırıyor. Bu bağlamda yaşam enerjimizi destekleyen ve onu güçlendiren homeopatiyle tedavi çok akıllıcadır. Bu zaten bunu deneyimleyen bir anneler muhakkak gözlemlemiştir. Hasta olur, işte antibiyotik verilir, ateşi düşer, iyileşir. İşte birazcık huysuz, huzursuzdur çocuk. Hastalıktan yeni çıktı daha, o yüzden huysuz biraz denilir küçük çocuğa. Ama homeopatiyle tedavi ederseniz homeopati yaşam enerjiyi güçlendirdiği için hastalığı da yaşam enerji yener. Tedavi sonrası hasta çocuk daha iyi huylu, daha tatlı bir çocuk haline gelir. Gerçi bütün çocuklarımız tatlı. Bu bağlamda özellikle hem ileride kronik hastalıklar hem miyazmatik problemler çok problem olmasın diye çocuk tonsillit iltihaplarında akut durumda akut tedaviyi kendimiz bile başlayabiliyoruz. Tekrarlıyorsa muhakkak profesyonel destek veriyoruz. Çocuğumuz için, onun geleceği için en iyi yatırımı bu şekilde yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Önümüzdeki derslerde farklı konularla homeopati yolculuğuna devam edeceğiz. Homeopatiyi hiç duymamış olsanız bile, homeopatiyle az veya çok ilgileniyorsanız lütfen kanalıma üye olunuz. Hem siz bilgilenin hem de ben de faydalı olduğumu düşünerek daha çok hevesle daha çok şey anlatmaya çalışayım size. Kanalıma üye olun, arkadaşlarınızla paylaşın. Bu yolculuğa beraber devam edelim.